Ben bir annenin yıkılışını gördüm. Eşim düştü. Kızım bana döndü. Böyle el ele tutuştuk, gözlerime baktı. Baba dedi, bizim hayallerimiz vardı. Evet dedim. Baba dedi, ben ölecekmişim. O ne biçim söz dedim. Baba dedi, biz her gence ulaşacaktık, ülkemizi sulayacaktık. Baba, hayallerimiz vardı. O gece eve gittiğimizde eşimin feryatları bütün mahalleyi kapladı. Ben böyle Allah'ın huzuruna oturdum. El açtım Rabbime. Ya Rabbi dedim. Anlıyorum, yani sen bizi bir sınavdan geçiriyorsun. Ben babama hiç sesimi yükseltmedim ama öylesine eziyet ettim. Benim önceden kardeşim vardı, pantolonum yoktu. Şimdi pantolonlarım çok ama kardeşim yok. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum, çok teşekkür ederim. İlk olarak kendinizi tanıtır mısınız? Alişan Kapaklıkaya ben, 63 yaşındayım. Eskişehirliyim, evliyim, 3 çocuğum var. Bir kızım kanserden vefat etti. Şimdi bir kızım, bir oğlum, bir gelinim. Eğitimciyim, sıradan bir insanım. Hiçbir özelliği olmayan, kendini geliştirip bu topluma hizmet etmeye çalışan, kendi neslini eğitmeye çalışan bir eğitimciyim. Nasıl bir çocukluk geçirdiniz? Eskişehirliyim ben, Sivrisar'ın köyünde doğdum, büyüdüm. Varın yok olduğu, yokun çok olduğu bir zamanda yaşadım. Biz ne istersek yoktu. Yani para istersin yok, oyuncak istersin yok. Ben zannederdim ki dünya sadece bizim köyden ibaret. Hani telefon yok, televizyon yok, bir tane radyo var. Ufkumuz o kadardı. Babam böyle başkasının yanında bize sarılamazdı. Çünkü el alem putu diyorum ben ona. El alem ne der gücü vardı. Babam 11 kardeşin en küçüğü olduğu için, bir de yetim büyüdüğü için alamadığı sevgiyi bize vermekte zorlandı. Yani seviyordu ama o sevgiyi ifade etmekte zorlandı. Annem çok döverdi bizi. Dayak yerdik. Dayak yiyerek büyüdük. Böyle mahrumiyet gibi görünen ama sonradan hayatın ilerleyen aşamalarında, bunu birazdan anlatırım, çok büyük zenginlikler içerisinde. Yani düşünsene, oyuncağımızı kendimiz yapardık. Böyle telden tekerlek, çamurdan heykel, karpuzdan araba. Bu bizim üreticiliğimizi, icatçılığımızı geliştiren bir şeymiş. Böyle bir çocukluk, koyun giderek, kuzu giderek, tabiatla iç içe, ekim biçerek geçen bir çocukluğum oldu. Anne ve babanız ile ilişkiniz nasıldı? Anne babamın kendisiyle ilişkisi çok zayıftı. Eskiden sevgi ifade etmekte zorlandıkları bir toplumda yaşadık. Annem, şimdi dönüp baktığım zaman 8 kardeşler ve sevgi annemde çok fazla yok. Şefkati tanımıyor annem. Kendimle yüzleştikten sonra önce çok kızgındım anneme. Fakat onun şartlarında onu değerlendirdikten sonra, büyüdüğü ortama göre değerlendirdiğim zaman bunları rahatlıkla söyleyebiliyorum. Hani sevgi alamamış, baskıyla büyümüş, kız çocuğu olduğu için göz açtırılmamış, kapıda dedem değnekle siz bizim namusumuzsunuz diye bekleyerek büyümüş ve 15 yaşındayken nişanlanmış, 16 yaşındayken de evlenmiş bir kadın annem. Sevmeyi bilmiyor çünkü dedemle ninemi hatırlıyorum, anneannemin. Çok problemli insanlardı. Çok ciddi problemleri vardı, iletişim problemleri. Hayatı algılamakta zorlanıyorlardı. Dolayısıyla yetiştirdikleri çocukların hepsinde de hayatında sorunlar oldu. Bu bizim hayatımıza da yansıtı tabii. Benim annem sevgiyle bana böyle sarıldığını, saçlarımı okşadığını, bizi takdir ettiğini, sevgisini söylediğini ben hatırlamam. Eleştirel, sürekli kızan, sürekli başkasından laf gelmesin diye eleştirilmekten korktuğu için her şeyi dört dörtlük isteyen, mükemmelliyetçi, poz veren, yani dışarıya karşı pozu çok iyi olan ama iç dünyasında savaş olan bir anneyle büyüdüm ben. Babam da böyle halim selim, öyle derler eskiden, halim selim, böyle çok yumuşak huylu, kimseyi kırmayan, dışarıdan baktığında melek gibi bir insan, özünde de öyle, içinde de öyle, melek gibi bir insan ama babalık vasfını çok hissettirmeyen, kocalık vasfını hissettirmeyen bir insandı. Allah rahmet eylesin. Babam vefat etti, annem hala sağ.
Kızınızın size bıraktığı miras nedir? Benim kızımın mirası sevgi oldu. Benim kızım psikologtu. Kendi hayalleri vardı. Zaten yarası olan insanlar insanlara faydalı olmaya, insanlara destek olmaya çalışır ya. Ben eşimle bir buçuk sene bir ayrılık süreci yaşadım. O ayrılık sürecinde kızım yaralanmış olmalı ki ben psikolog olacağım baba dedi. İnsanlara dokunacağım dedi. Kendi hayallerini kurdu. Bir gün hatta geldi bana şey dedi, baba insanlar seni dinlemiyorlar dedi. Ben hayretle baktım. Hiç unutmayacağım o günü. 4000 kişiye konferans yapmıştık. Ve çıt çıkmadan insanlar dinlemişti. Kendi de şahitti. Ama kızım dedim, çıt çıkmıyor. Salonda sen de vardın dedim. Baba dedi, insanlar seni kulaklarıyla dinlemiyorlar. Kalpleriyle dinliyorlar. Gönülleriyle dinliyorlar. Sen ülkemizin her tarafındaki böyle çocukların çiçek gibi yeşermesi için sevgiyle sulamaya çalışan bir insansın. Ben psikolog olup gönüllere dokunacağım dedi. Bak, bir hayal kurdu benim kızım. Psikolog oldu. Tabii diplomasını aldıktan 15 gün sonra da kanser olduğunu fark etmiştik. Ben o yüzden anne babalara hep derim, çocuklarınıza bırakacağınız en güzel miras sağlıklı bir ömür ve böyle merhamet olmalı diye düşünüyorum. Vicdan, merhamet, manevi değerler, aile değerleri olmalı diye düşünüyorum. Diploma onlara bırakabileceğimiz bir şey değil. Diploma onların kendilerinin alabileceği bir şey. Sonra insanlar seni gönülleriyle dinliyor deyince sen gönüllere dokunuyorsun baba. Hani gönüllere şifa gibi konuşmaların oluyor demişti bana. Sonra da psikoloji kazandı. Sonra beni eğitmeye başladı. Senin son kullanma tarihin kaç dedi bana. Ben düşündüm, nasıl dedim. Dünkü güneşle bugünkü çamaşırlar kurutulmuyor. Sen gönüllere dokunabiliyor musun? Taze misin? Küçük bir çocukla anlaşacak kadar küçülebiliyor musun? Demişti bana. Ben 3 tane daha üniversite okudum. Bir gün 4. üniversitede oku dediğinde kızım dedim, kim baba kim kız karıştı. Baba dedi, sen tüm insanlığa hitap ediyorsun. Özellikle çocuklar konusunda çok hassassın. Kendini sürekli tazelemen lazım. Yani çocuklar bize bir öğrenci olarak görüp anne babaların sanki öğrenmeye gerek olmadığı gibi bir anlayış var. Hani anne babalar ya da öğretmenler hep çocukları eğitmeye çalışıyorlar. Ben de diyorum, el çekin, kendinizi eğitin. İşte benim kızım psikolog olduktan sonra bir süre çalıştı. 7 yıl kanserle mücadele etti. Ve 2018'de de kızım aramızdan ayrıldı. Yani biz beraber bir otobüse binmiştik dünya yolculuğunda. Bir durağa geldi, 30 yaşına geldiğinde baba benim sürem doldu deyip hani Cenab-ı Allah onu yanına davet etti. Bana bazen soruyorlar, ya kızınız vefat etti, sizi hiç isyan ederken görmedik. Neden isyan edecekmişim? Ama 30 yaşında kızınız öldü dediler. Dedim ki Allah bana 3 tane evlat verirken iyi Allah da haşa. Birisinin yanına davet edince kötü Allah mı oluyor? Ben kızımın 30 yaşında vefatına isyan etmek yerine onunla 30 yıl yaşadığım için Cenab-ı Allah'a şükrediyorum Emir. Şükrediyorum Cenab-ı Allah. Dolayısıyla kızımın herkese bıraktığı miras sevgiydi, vicdandı, adaletti, manevi değerleriydi, aile değerleriydi. Şimdi Allah nasip ederse onun hayatını kitap olarak yazacağım. Gittiğim her konferansta, imza gününde bana sordukları, kızınızın hayatını yazdınız mı, kitap çıktı mı? Bunu soruyorlar. Kızımın bize bıraktığı en büyük miras sevgidir, gönüllere yer edilmesidir. Cenab-ı Allah'ın rızasına uygun bir insan olarak model olmasıdır. Hatta dün benim küçük kızımın mezuniyeti vardı. Çok etkilendik biz orada o mezuniyetinde. Dedim ki kızım, bu başarıyı kime armağan etmek istersin? Baba dedi, diplomasını alıp bizi cennetten seyreden ablama dedi. Onu armağan etmek isterdim. Yani o sevinç anında hepimiz gözyaşlarına boğulduk. Kendisi aramızda değil ama bazı insanlar ölünce ölmüyor. Yani bazı insanlar bedeni evet toprağa gidiyor ama gönüllerde yaşamaya devam ediyor. Benim kızımın mirası gönüllerde yaşamasıdır. Bugüne kadar neleri ve kimleri kaybettiniz? Ben kayıp olarak bakmıyorum. Ben şöyle bakıyorum, yani beraberdik bir süre, ayrıldık. Ahiret hayatında yeniden bir arada olmak üzere ayrıldık. Biz hani ahirete inanıyoruz yani. Ve aslına bakarsan hiçbir şey de kaybetmedim ben. Babam ilkokul 3'e kadar okumuş. Tahsili olmayan köylü, biz rençber deriz, çiftçi bir insan. Ve bizi okutmak için böyle o nasırlı elleriyle böyle çapa yapan, elle böyle tohum saçan, gübre saçan, yani yerden patates kazan, bizi helalinden okutmak için uğraşan bir insandı babam. İstanbul'a gittiğimde ben babama mektup yazdım. Baba para yolla. İstanbul'da her şey parayla. Babam da bana cevap yazmış. Oğlum Alişan, sen benim oğlum olduğun için sana bu parayı göndermiyorum. Başkasının çocuğu olsaydın da yollardım. Sen öğretmen olmak için çırpınan bir delikanlısın. Aman ha oku. Oku da bu milletin, memleketin insanlarına faydalı çalışmaları olan hayırlı bir evlat ol benim güzel oğlum. Şimdi bak, babam ilkokul 3 mezunu. Bana yazdığı mektuba bak. Bu milletin, memleketin insanlarına faydalı çalışmaları olan hayırlı bir evlat ol.
Şimdi bu beni çok motive etti. Ben öğretmen oldum. Üniversite hocası oldum. Bir gün dedim babama para göndereyim. Babam 52 yaşındaydı o zaman. Ek ders ücreti aldım. Böyle o zaman parasıyla işte bir ek ders ücreti 160 liraydı. Hiç unutmayacağım onu. Telefon ettim köye. Yani telefona annem çıktı. Baban dedi yatsı namazına gitti. Oradan kahveye gider. Köyde insanlar kahveye gidip sohbet ederler. Ne zaman gelir bilmiyorum dedi. Babama sürprizim var dediğimde annem neymiş dedi. Dedim ben sabah babamı arayıp söylerim. Şimdi başımı yastığa koyduğumda böyle babam gözümün önüne geldi. Şimdi bu parayı alır dedim. Babam herkese çay ısmarlasın. Bazılarına gıcıklığına beyaz gazoz ısmarlasın. Niye biliyor musun? Ben babamdan para istediğimde babam para bulamamış. Para yoktu. Yani kışın köylerde olmaz ki. Bugünkü gibi devlet ihtiyacı olana koşuyor. Vakıflar, dernekler o zaman çok yaygın değildi ki. Babam amcalarıma, dayılarıma yalvarmış. Para kimse yok. Babam oturmuş bir çay içmiş 20 kuruş ikinci gün, üçüncü gün, 3 gün ve 60 kuruş verememiş. Babam veremeyince o parayı tahmin ediyorum böyle elini böyle kafasına dayayıp kara kara düşünmüş olmalı ki amcamın birisi babama böyle 1 lira atmış. Babama demiş ki biraz kaba ama seyircilerden özür dileyeceğim. Lan salak demiş. Senin patozun yok, mibzerin yok, tırmık, traktör yok. Senin hiçbir şey yok. Sen ne okutuyorsun bu çocukları? Kim okuttu? En tahsillisi sensin. İlkokul 3'e kadar okudun. Çocukları okutursun böyle bir çaya muhtaç olursun diye babamla dalga geçmiş. Babam çok ağlamış. Anam bunu anlattığında dedim ben babama o mutluluğu yaşatacağım. Başımı yastığa koyup babamın nasıl o parayı alınca mutlu olacağını düşünürken böyle uyumuşum sabah telefon çaldı Emir. Bir kalktım sabah ezanı. Babam dedim herhalde sürprizi merak etti. Telefona sevinçle koştum. Ama arayan babam değildi. Amcamın oğluydu. Alişan dedi çabuk gel. Dedim neden? Dedi baban. Anlamadım dediğimde dedi ki baban çok hasta seni istiyor. Ben böyle bir bıçak saplandı sanki göğsüme. Nefesim tıkandı. Dedim babam hasta olsa yani bu saatte aramaz. Yalvarırım söyle. Söylemedi. Ben de mahsuscuktan dedim ki okul müdürü izin vermez. Ben 10 gün sonra gelirim dedim. Sınavlar var dedi. Alişan şimdi gel dedi. Neden dedim? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun dedi. Baban yarım saat önce kalpten öldü dedi. Şimdi ben babama para göndereceğim de sevgili misafirler. Babam 52 yaşındayken kalpten vefat etti. Ve benim babama hiç param nasip olmadı. Ben gittiğim zaman yani babam beni ayakta karşılardı. İşte o zaman otobüsten dolmuşlar neyse alırdı eve getirirdi götürürdü. Dedim inşallah yine ayakta karşılar. Ama babam beni ilk defa yatarak karşıladı. Babama sarıldım. Dedim sana hiç param nasip olmadı. Bak dedim cebimde de 160 lira. Babamı çimdikledim. Cenazesini ben yıkadım. Ilık suyla yıkanan cenaze kaynar su döktüm hoplasın diye. Hani Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var ya ananız babanız size seslendiği zaman sesinizi yükseltmeyin. Onlara öf bile demeyin. Onlara çemkirmeyin yani. Kaba konuşmayın, güzel konuşun. Ben babama hiç sesimi yükseltmedim ama ölüsüne eziyet ettim, dirilsin diye dirilmedi. Babama toprağa verdiğimde dedim ki böyle mezarın başında, sana hiç param nasip olmadı. Ama bu ülkenin çocuklarına, gençlerine, ailelerine öyle hizmet edeceğim ki insanların sana çok duası nasip olacak dedim. Ve bugün hem Türkiye'yi dolaşıyorum hem bak hayalhanem aracılığıyla bilmiyorum belki 100 binlere ulaşacak bu video. Birçok insanın kalbine baba sevgisini nakşedecek. İnsanlar sevdiklerinin kıymetini sağken fark edecekler. Yani şimdi bu benim için kayıp mıdır? Değildir işte. Babam kaybolmuş mudur? Hayır. Bedensel olarak aslımıza toprağa döndü. Yani aramızdan ayrıldı. Kızım da öyle oraya döndü. Ama bu bizim için kayıp değildir. Ben ölümü kayıp olarak görmüyorum. Dolayısıyla hani ailece bindiğimiz ahiret yolculuğu otobüsünde duraklarda çeşitli insanlar iniyorlar. Yenileri biniyor, bir takım iniyor. Bazıları biniyor, bazıları iniyor. Babam 52 yaşındayken vadesi doldu, eceli geldi. Babam ayrı, indi otobüsten. Kardeşim Rafet 6 yaşındayken vefat etti. Hani o pantolon giydiremedim. Yani o pantolon, babamın bir sözünü hiç unutmam. Babam, Rafet ben seni mezara değil pazara götürüp pantolon alacaktım dediğindeki sözü ben hep sevgiyi sağken göstermesi gerektiği şeklinde anlayıp insanlara anlatıyorum. Ben geçen Rafet'in mezarına gittim. Yani 1971'de olmuştu olay. 54 yıl olmuş. Düğmemi ilikledim. Mezarı küçük zaten şöyle. Rafet dedim. Sen öldün mü yavrum dedim. Sen ölmedin. Sen evet bedensel olarak Allah sana o kadar ömür biçmiş, dünyadan ayrıldın. Ama sen insanlara sevgiyi yeniden hatırlattın. Sen insanlara sevginin sağken yaşanması gerektiğini yeniden hatırlattın.
diye çok dua ettim başında ve gençlere de hep şunu söylüyorum. Sevgili gençler, sevgili çocuklar, benim önceden kardeşim vardı, pantolonum yoktu. Şimdi pantolonlarım çok ama kardeşim yok. O yüzden sevgiyi sağken hissettirin, yaşatırın, gösterin. Şimdi Rafet kayıp mıdır? Ya da kızım Zuhal'im birçok insana model oldu. Birçok insanın hayatına, genç kızın hayatına dokundu. Yaptığı seanslarda psikolog olduğu için öyle ilginç olaylar var ki anlatsam 10 cilt kitap çıkar orada. Çok böyle hayatlara dokundu. Şimdi nerede Zuhal desem insanların gözleri sevgiyle ışıldıyor. Yani bu kayıp mıdır? Yoksa insan, eskiden bir şarkı vardı. Aynı çatı altında aşkımız bir yalanmış. Döndüm baktım maziye, söylenecek ne kalmış? Aynı evin içinde yaşa, birbirinden uzak olan insanlar mı kayıptır? Yoksa aynı ortamda yaşamadığı halde sürekli kalpleri aynı duygularla çarpan insanlar mı kayıptır? Takdirinize bırakıyorum. Hayatınızı şekillendiren acı neydi? Hayatımı şekillendiren acı benim eşimle tartışmam sonucu mahkemeye gidip ayırma süreciydi. Mahkemeye gittiğimizde yani eşimle bir ara iletişim kuramadık. Boşanmak için mahkemeye gittik. Hakim ayırmadı bizi tabii. Ben evden ayrıldım. Hani boşanmak için aynı evin altında yaşayamıyoruz diye. Benim kızım, rahmetli kızım 12 yaşındaydı. Böyle paçalarıma yapıştı. Oğlum 10 yaşındaydı. Ceketimin ucundan tuttu. Baba bizi bırakma dedi. Baba bizi bırakma. Baba sen yetimlerin, öksüzlerin evlerine gidiyordun. Baba sen herkes ziyaret ediyordun. Bizi tek başımıza bırakıp nereye gidiyorsun dedi. Şimdi ben öğretmendim. Adana'da öğretmenlik yapıyordum. Çok başarılıydım. Yani en sevilen öğretmen seçiliyordum. Üniversite hocasıydım. Hiç yoklama yapmadan sınıf tam geliyordu. 2 kat öğrenci geliyordu. Bir de başka fakültelerden geliyordu. Dıştan baktığınızda hani güneş gibi parlıyordum. Kaportası böyle güzel ama motoru dıngırdayan bir araba gibi. Ya dıştan insanlar baktığı zaman ben çok mutluydum. Görünüyordum. El alem putuna göre yaşıyordum ben. Ve el alemi memnun etmek için kendimi, ailemi, çocuklarımı memnuniyetsiz bırakıyordum yani. Ve sonra evden ayrıldım. Bir takım eğitimlerle tanıştım. Kendi iç dünyamı açıp baktığımda bir baktım ki benim eşimde zannettiğim sorunlar bende var ve kızım da o sırada yazıyordu baba bizi bırakma, baba dön, baba sensiz yapamıyoruz diye. Ve ben orada kendimi yeniden revizyondan geçirdim. Tamirattan, onarımdan geçirdim ve ben eşimle tekrar bir araya geldik. Bir yuva nasıl böyle kurulur onu bilirim. Bir yuva nasıl yıkılır onu da yaşadım ben. Yıkılan bir yuva nasıl toparlanır onu da biliyorum. İşte o çocukların acısı, o çocukların böyle paçama yapışıp da arkamdan ağlamaları ve benim kendimi tanımadan, nereye gittiğimi bilmeden, içimde geçmişi de içimde taşıyarak alıp bir karanlık dünyaya gidişim benim hayatımın en büyük acısıydı. Ve bu acıyı ben fark ettikten sonra o acıyı dindirip çocukların acı çekmemesi için bütün hayatımı ortaya koydum. Hatta bu yüzden öğretmenlikten de istifa ettim. Çünkü devlette olunca bir okulda oluyorsun. Ama ben dedim ki tüm Türkiye ve dünyaya ulaşacağım. Cenab-ı Allah'ın izni ve lütfuyla da kurduğum hayallerin çok büyük bir kısmını da gerçekleştirdim. İşte benim hayatıma yön veren acılardan bir tanesi oydu. Toplumumuzun 2 tane putu var. Biri Allah, onu dinleriz. Bir de başkası nedir? El nedir? Yani günümüzde bakın insanlar Allah'tan çok el alemin ne dediğini daha çok önemsiyorlar. Bir vakitler ben de böyleydim. Hiçbir şeyi ben yadırgamam, yargılamam da. Sadece anlamaya çalışırım. Ve el için, eli memnun etmek için, başkasının böyle iyiliği olsun diye kendi çocuklarımı böyle yalnız bırakıp başkasına koşmuş birisiyim. Yani düşünsenize eşim 10.000 öğrenciye yemek yapmıştır. 1500 ev ziyaret etmişizdir öğretmenliğimde Adana'da. Böyle teker teker kapılara giderdik. Bende o kadar çok mektup var ki o zaman sosyal medya yoktu. Mektupla iletişim kurulurdu. Bende 12.000 mektup var ve ben bu 12.000 mektubu 16 yılda el yazımla cevaplandırdım. Şimdi o kadar insana dokundum, o kadar insanlara koşturdum. Sonra o evliliğimin yıkılış sürecinde bir baktım yapayalnız. Aa dedim. Ya insanlar hani ayrılmışım ya, eşimle sorun yaşamışım ya. Yüz çevirdi en samimi dostlarım bile. İşte bize bir zarar gelir diye. Bir düşündüm ya dedim ben bir şey yanlış yaptım. Demek ki ben öğretmenim yüreğimden geldiği için yaptım. Bazı şeyleri aferin almak için yapmışım. Yani kendimle yüzleştim. Bazı şeyleri kendi sevgi ihtiyacım için yapmışım. Bazı şeyleri kendi ihtiyaçlarımı karşılamak için yapmışım. Yani bir baktım
Orada el alem aferin desin diye yaşamışım. Çünkü benim annem sürekli beni eleştiriyordu. Babam sevgi göstermiyordu. Ortaokul, ilkokulda bir sürü dayak yedim. Ortaokulda bir sürü rencide edildim. Dayak yedim. Böyle tahtanın önünde ya da böyle elli büzüştürülüp, parmağı büzüştürülüp dikine cetvel yiyerek eğitildik bizim neslimiz. Yaşım 63. Ve bir baktım bütün bunları yapıyorum ama ben yapayalnızım. Ve dedim ki bundan sonra bırak el aferin desin, el şunu desin, el bunu yapsın diye. Ben bundan sonra bir tek şey için yaşayacağım. En başta Cenab-ı Allah'ın rızasına uygun olarak yaşayacağım. Onun dediği yolda ilerleyeceğim. Ve hani onun dediği yol zaten vicdanın, merhametin, ahlakın sana söylediği şey. Toplumun söylediği şey değil ha. Toplumun bekledikleri, dedikleri her zaman iyi olmuyor. Bazen toplumun dedikleri Allah'ın dediklerinin tersine olabilir. Toplumun beklentileri. Yani başkasını memnun etmeye çalışırken ben kendimi memnuniyetsiz bırakmışsın. Çocuklarımı böyle yalnız bırakmışım. Eşimi yalnız bırakmışım. Bunu yapmışım. Bunu kendimle yüzleştiğim için söyleyebiliyorum. Önceden yok canım benim hatam mı olur diye bakan ben suç eşimde demiştim böyle. Suç eşimde. Hep suç eşimde. Evden ayrıldıktan sonra ben bir terapiste gittim. Bir arkadaş götürdü. Zorla götürdü. Ben hep dedim ona. Bende sorun yok. Sorun eşimde. Sen beni niye götürüyorsun dedim. Ben seni biriyle tanıştıracağım dedi. Ve gittik orada. Terapiste dedim suç eşimde. Ben niye getirdiler buraya dedim. Terapist bana güldü. Bana dedi ki farkında değilsin. Beden dili biliyor musun dedi. Yok dedim. Bak parmağın biri eşini suçluyor. Üçü seni suçluyor. Görmüyor musun dedi bana. Ben hayretle parmağıma baktığımda bak dedi ağız insanı kandırır, dil kandırır, düşünceler başkasının soktuğu düşünceler ama beden dili kandırmaz dedi. O yüzden dedi kendinle yüzleşmen gerekiyor. Ben eşime böyle yaptım. Bütün problemlerimizin sebebini buldum. Neymiş dedi. Bütün suç sendeymiş dedim. Parmaklarımın hepsini ona doğru çevirdim. Şaka bir yana sonra bunu kendime çevirdim. İşte içimdeki çürüklükleri fark ettim. Ondan sonra bu çürüklükleri fark ettikten sonra temizliğe ondan sonra hayatım yeniden yoluna girdi. İç dünyama döndüm. Bir baktım benim içimde biriktirdiklerim geçmişin çöpleri. Ben korkularım, kaygılarım, el alem kınamasın ya da aferin desin, takdir etsin, beni alkışlasın diye vitrinlere oynamışım. Ama ben diyorum yıllarca el alem kınamasın diye yaşadım. Benim yuvam yıkıldı. Şimdi el alemin değil, Allah'ın dediklerinin doğrultusuna gittiğim için ben yuvamı geri toparladım. Bir kızım daha oldu sonradan. Şimdi 40 yıllık evliyiz vallahi. 40 yıl oldu. Böyle aşkım, bir tanem, hayatım böyle bir evlilik miydi? Hayır. Sorunlarıyla beraber, mutluluklarıyla beraber, 3 tane pırlanta gibi evladıyla ve Cenab-ı Allah'ın lütfettiği başarılarıyla beraber 40 yıllık bir evliliğim var. Ben bunlardan çıkardığım dersleri insanlara anlatıyorum. Diyorum ki önceden herkes beni sevsin diye uğraşırdım. El alemi memnun etmek için yaşardım. Yuvam yıkıldı. Şimdi yani hatalarımı gizlerdim, poz verirdim ben. Şimdi o hatalarımı fark edip insanlarla paylaşıyorum. İnsanlar diyor ki Allah razı olsun. Eşim seni dinledi bana daha iyi davranıyor. Ben sizi dinledim vallahi diyor. Ben artık evliliğimizin kalitesini daha çok artırdım diyor. Neden? Ben gerçeğim çünkü. Bak bizim kitaplarda anlattıklarımız bazen evlerde olmaz. Evlerde yaşananlar da kitaplarda olmaz. Dolayısıyla hani gerçek hayattan anlatılanlar insanların gerçekten ruhuna dokunuyor. Ben bunu fark ettim. İşte el alem ne der? Putunun kırıldığı an, yuvamın dağılıp yeniden toparlandığı andır. Zorlukları yönetmenin püf noktası nedir? Vallahi zorlukları yönetmenin püf noktası Cenab-ı Allah'a bila kaydı şart itaattir. Yani Allah'tan gelene teslim olmaktır. Bazen şöyle düşünüyorum, bir kargo gelir, kargo kocaman bir paket. Üstüne bir bakarsınız sıkıntı yazıyor. Sıkıntı gelmiş yani kargo. Kim göndermiş diye bakarsınız, gönderen Allah. Paketi bir açarsınız, içinde büyük nimetler çıkar. Hediyeler çıkar. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Herkes bilir. Bazı şeyler siz hayır sanırsınız sizin için şerdir. Şer sanırsınız sizin için büyük hayırlar vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. İşte ben böyle düşünüyorum. Yani geçen birisi bana şey dedi. Sen yalan söylüyorsun dedi bana. Neden dedim? Ya sen dedi 40 yıllık evliyim diyorsun. Bir sürü sorun yaşadık, kavga ettik diyorsun. Boşansaydın dedi. Neden boşanmadın da insanlara anlatıyorsun biz sıkıntıyla evlilik yaşadık. İnsanları kandırıyorsun dedi. Neden boşanmadığını bana izah edebilir misin? Dedim ki bana bak. Önceden
Bizim ayakkabımız delinirdi. Biz altına pençe çakardık. Benim emsallerim bilir. Altına pençe çakılırdı. Topuk çıkardı, tahta çakılırdı. Pantolonların dizleri yırtılırdı, yama yapılırdı. Yani çorapların ucu örülürdü. Oyuncağımız mesela kendimiz yapardık ve o oyuncağımız kırıldığında tamir ederdik. Yani bizim ne bozulursa biz her şeyi tamir ede gitmeyi öğrendik. Yaşamayı öğrendik. Dedi bana. Ya dedim biz evlendik. Evliliğimizde sıkıntılar çıktı. Biz aile kurumunu seçtiğimiz için, aileye önem verdiğimiz için çıkan sıkıntıları tamir ede gitmeyi öğrendik dedim biz. Eşimle anlaşamadık. Evet, tosladık. Yani bir otobüs gibi gidiyorduk. Yoldan çıktık, şarampole yuvarlandık. Ama biz var ya, bir hedefimiz vardı. Cenab-ı Allah'ın verdiği ömrü sağlıklı, mutlu, manevi değerlerle donanmış bir şekilde yürütmek. Biz bunun için kalkıp yeniden devam ettik yani. Dolayısıyla ben boşanmadım çünkü aile kurumuna önem veriyorum. Tamir ede gitmeyi öğrendik biz dedim. Bugün ne oluyor çocuklara? Anne, telefonum bozuldu, yenisini al. Baba, bilgisayarın ekranı çizildi, at yenisini al. Anne, oyuncağım bozuldu, at yenisini al. Anne, ayakkabım delindi, at yenisini al. Bak, biz anne babalar kendi yoksunluklarımızı çocuklara yaşatmamak için her şeyin en iyisini alıyoruz ya. At yenisini at, at yenisini at. Bu çocuklar büyüyüp evlenince ne oluyor biliyor musunuz? Anne, biz eşimle geçinemiyoruz. At yenisini al. İşte boşanmalar çoğaldı diyorlar. İşte buradan geliyor. Her şeyi biz hazır ediyoruz. Çünkü çocuk mücadele etmeyi bilmediği zaman, çocuk mücadele edecek değerleri olmadığı zaman ne oluyor? At yenisine at oluyor. İşte bizim evlatlarımıza vereceğimiz en güzel miraslardan bir tanesi de hayatın zorlukları karşısında pes etmemeyi öğrenmektir. Onlara öğretmektir. Şimdi zorluk dediğimiz şey geldiğinde biz şuna baktığımızda acaba bunda benim için nasıl bir hayır vardır? Üstadın güzel bir sözü var ya, güzel bakan güzel görür, güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen de hayatını cennete çevirir, hayatından lezzet alır. Yani biz başımıza gelenleri felaket gibi baktığımızda zaten üzülürüz. İşte o zorlukları böyle karşılarken Allah'ın beni mi buldu, affedersiniz lanet olsun, İşte dünyada bir tek ben mi vardım, birçok kötü insan vardı, niye benim başıma geldi diye karşılamak yerine hoş geldin, bana neyi öğretmeye geldin diye baktığımızda o zorlukları yönetmek oldukça çok kolay oluyor. Zorluk olmaktan çıkıyor. Kızım ilk kanser olduğunu duyduğumuzda üniversite diplomasını aldı. Baba dedi göğsümde bir şey oluyor. Biz doktora gittiğimizde doktor işte biyopsi yaptı. Kızıma sen kanser olmuşsun, yakında ölürsün dedi ameliyat olmazsan. Ben bir annenin yıkılışını gördüm. Eşim düştü. Kızım bana döndü. Böyle el ele tutuştuk, gözlerime baktı. Baba dedi bizim hayallerimiz vardı. Evet dedim ama baba dedi ben ölecekmişim. O ne biçim söz dedim. Baba dedi biz her gence ulaşacaktık, ülkemizi sulayacaktık. Baba hayallerimiz vardı. O gece eve gittiğimizde eşimin feryatları bütün mahalleyi kapladı. Kızım, baba ben biraz odamda yalnız kalmak istiyorum dedi. Şimdi düşünebiliyor musunuz? 23 yaşında bir genç kızın kanser olduğunu öğrendiği an Allah'la baş başa kalması ne demek? Ben böyle Allah'ın huzuruna oturdum. El açtım Rabbime. Ya Rabbi dedim. Anlıyorum. Yani sen bizi bir sınavdan geçiriyorsun. Ve kızım daha çok bizi motive etti. İşte ameliyat oldu. Ve kızım o ameliyat esnasında bile buradan baba çıkınca insanlara daha güzel şeyler yapacağız diye hayaller kurdu. İlk aşamasında açtı da tabii. Sonra evlendi yavrum. Sonra işte vefatından 20 gün önce de bizi karşısına aldı. Bana dedi baba benim sana 3 tane vasiyetim var. Lütfen konferanslarına devam et. Annem yıkılır dedi. Ben annemi biliyorum. Annem yıkılacak dedi. Çünkü o kadar çok eşim onunla ilgilendi. O kadar çok başucundaydı her anında. Yani böyle geriye dönüp baktığımızda yavrumuzun vefatında içimizde kalan bir şey yok.
Onu özlüyoruz, evet. Mesela dün kızımın mezuniyet töreninde herkes çocuklarını böyle sevgiyle karşılarken eşim baktım gözyaşlarını tutamıyor. Büyük kızımızın da biz mezuniyetine gitmiştik. Baba dedi, birinci vasiyetim, sen konferanslara devam et. Ülkemizin her tarafındaki çiçeklere ulaşman, onları soldurmaman lazım. Bak ben dedim ya, 750 ilçeye gittim. Dağ başındaki köylere kadar gittim. Hiç de yorulmam. Bak bu yaşıma geldim, hala da yorulmam. Çocukların yeşermesi için uğraşırım. İkinci vasiyetim, baba dedi, insanlar sana çok güveniyorlar. Dedim, lütfen herkese duyur. İnsanlar, mesela benim 13 tane kitabım var. İnsanlar senin kitaplarını okusunlar. Beğenmezlerse parasını geri alsınlar dedi. Şimdi ahlaka bakar mısın? Şimdi ben hani böyle bir evladım olduğu için ben Cenab-ı Allah'a ne kadar şükretsem azdır ki. Evet, aramızda değil. Evet, böyle kapıyı açıp baba demesini tabii ki özlüyorum. Ailece özlüyoruz. Ama bugün ben okullara gittiğimde isterse 2000 öğrenci olsun, ister 1000 öğrenci olsun, çıt çıkarmadan Alişan amcalarını, Alişan hocalarını dinlerler. Neden? Çünkü hayatın içinden gelen o zorluklarla yoğrulmuş birisiyim ve ben bunları gençlerde güven bağı oluşturduktan sonra anlatırım. Kızımın çünkü 3. vasiyeti de şuydu Emir. Baba dedi, eğitim misafire saygıyla başlar. Anlamadım dediğim zaman, sen bir yere gittiğin zaman onların misafirisin. Onlar seni el üstünde tutarlar. Evet dedim. Ama dedi, sahneye çıktığın zaman onlar senin misafirin dedi. Ne yapayım dedim. Konuşmaya başlamadan önce izin iste. O yüzden ben konferanslara gittiğim zaman, sahneye çıktığımda şöyle derim. Eğer izin verirseniz kalbinizin kapısını tıklayarak gönlünüze misafir olmak istiyorum. Sizin ruhunuza, ailenize, çocuklarınıza dokunmak, sizinle sevgiyi paylaşmak istiyorum. Konuşmama izin veriyor musunuz diyorum. Müsaade ederseniz konuşmaya başlayabilir miyim diyorum. Büyük bir alkışla karşılıyorlar. Niye biliyor musunuz? Hani bir eve gittiğinizde, bak ben buraya geldiğimde zile bastım, kapı açıldı, sonra içeri girdim. Ben kapı açılmadan tekmeleyerek içeri girseydim ne olurdu? Ya da sizin eve birisi gelse, kapıyı tekmeleyerek içeri girse, siz ne hissedersiniz? Özetle şöyle toparlayayım. Karşıma çıkan zorlukları Cenab-ı Allah bununla bana neyi öğretmek istiyor diye karşılarım. O yüzden yaptığım aile konferansları çok gerçekçi gelir insanlara. Çünkü yaşadığım zorlukları paylaşıyorum. Eğitimle ilgili yaşadığım zorlukları paylaştığımda öğrenciler bu zorluklardan bu noktaya nasıl gelmiş diye bakarlar. O yüzden karı kocalar ya aynısını yaşamışlar, bak böyle çözmüşler diye bakarlar. Bazı şeyleri hayır sanırsınız, sizin için şerdir. Şer sanırsınız, sizin için büyük hayırlar vardır diye karşılayınca inan ki çok faydalı oluyor. Konfor içinde büyümek bir dezavantaj mıdır? Evet, konfor içinde büyümek benim gözlemlerime göre çok büyük bir dezavantajdır. Yani şöyle söyleyeyim, elmasla kömür aynı cinsten geliyorlar. Özleri aynı. Aynı karbondan mı ne? Bugün kömür elmasa demiş ki, biz seninle kardeş değil miyiz? Elmas demiş, evet. Neden beni böyle fakirin sobasında yakıyorlar da seni kralların başına tac ediyorlar? Elmas gülümsemiş. Demiş ki, biz kardeşiz ama demiş, ben bu noktaya gelinceye kadar beni öyle kestiler, öyle biçtiler, öyle keski dayadılar, çekişle vurdular, ateşlere maruz bıraktılar. Öyle zorluklardan, öyle sıkıntılardan geçtim ve hepsine dayandım. Dayandığım için de benim içimdeki özüm çıktı ortaya. Benim çektiğim sıkıntıları sen çek, dayan, gel ben de seni benim başıma tac edeyim demiş. Yani ben kralların başına tacım, ben de seni kralın başındaki tacın tacı yapayım demiş. İşte ben derim ki, hep köylü olduğumuz için, çiftçi olduğumuz için bizim köyde ekinler iki türlü kurur. Bir, susuzluktan, iki, aşırı sudan. Aşırı suyu verdiğinizde ekin 2-3 gün yeşil durur. Ama bir hafta sonra çürür gider. Çocuklar bugün iki türlü mahvolurlar. Bir, ilgisizlikten ve sevgisizlikten. İki, aşırı ilgiden ve aşırı sevgiden. Aşırı ilgi gösterilen, bir dediği iki edilmeyen, her dediği yapılan ve ağzının içine bakılan çocukların ileride mutlu ve başarılı olma şansı yoktur. Ben bunu bir öğretmen ve bir anne baba olarak söylüyorum.
o kadar yalnız kaldım, bunaldım ki. Ama ben hayallerimden hiç vazgeçmedim. Bir gün gelecek dedim. Herkesin kalbine dokunacak imkanları Cenab-ı Allah bana bahşedecek dedim ya. Şimdi çocukken düşünebiliyor musunuz? Altımızı ıslatmayalım diye annem naylon sererdi, böyle muşamba, ve o muşambanın hışırtıları benim güvenimi çalardı. Ben o zorlukları yaşadım ve alay edildim. Arkadaşlarım tarafından işte yatağı ıslatıyorum diye dalga geçildi. Ama ben o hayallerimi kurdum. O hışırtılar korkumdu ya. Çocukken güvenimi çalan naylon hışırtılarını Türkiye'nin zirvesinde alkış hışırtılarına çevirmiştim işte. Yani ben zorluklarla geldim bu noktaya. Allah'ın bana verdiği bu başarıları şükürle karşılayıp insanlara onun rızası için hizmet etme yolunda kullanıyorum. İşte rahatlıkta büyüyenler sera domatesi gibi oluyor. Yani benim çocukluğumda domates böyle bahçede, tavuk gelir böyle gagalar, keçi çiğner, yağmur yağar, güneş vurur, rüzgar eser. Bir sürü zorluk görür. Bir bakarsın soğuk olur, bir bakarsın çok sıcak olur. Ama biz o domatesi kopardığımız zaman böyle 2-3 ay dururdu tel dolaplarında. Böyle ısırdığımız zaman suyu fışkırırdı. Şimdi serada büyüyen domates çok güzel. Büyük, kesiyorsun, tahta gibi suyu yok. Neden? Zorluk görmemiş. İnsan da böyle. İşte rahatlık tuzağına düşen insanlar fazla kapasitelerini geliştiremezler. Ama zorluklarla karşılaşan insanlar içlerindeki cevheri açığa çıkarırlar. Sevgisiz bir ortamda büyüyen gençlere tavsiyeniz nedir? Evet, sevgi en büyük ihtiyaçtır. Sevgi insanın ruhunu yeşerten bir güçtür. Sevgi Cenab-ı Allah'ın insanlara lütfettiği çok büyük bir özelliktir. Şimdi biz sevgisiz kalınca mecburen güvensiz de oluyoruz. Mesela ben kendimden örnek verdim, bunları anlattım. O sevgisiz kaldım, o sevgiyi kazanmak için ben hep mücadele ettim. Yani sevgi göstermenin ayıp sayıldığı, ben espri olsun diye caizant, sevginin caizant olduğu zamanlarda büyüdük. O sevgiyi alamadık. Hep bekledik. Hayal kırıklığı oldu. Sonra işte sevgiyi annenden babandan bekliyorsun. Yok. Mahalle arkadaşlarından bekliyorsun. Yok. İşte öğretmenden bekliyorsun. Yok. İşte imamdan bekliyorsun. Yok. Evleniyorsun, eşinden bekliyorsun. Yok. Hep hayal kırıklığı oluyor. Baktım ki içimdeki beni en çok ben tanırım ve kendimi sevmeyi öğrendikten sonra başkalarından sevgi dilenciliğini bıraktım. O el alem putunu kırdığım nokta oydu işte. Sevgi dilenciliğini bıraktıktan sonra kendimi sevdim ya. İşte o zaman insanlar beni gerçekten samimiyetle sevmeye başladılar. Sen kendini sevmezsen başkalarının seni sevmesini nasıl beklersin? Onun için önce kendinizi sevin. Önce kendinizi tanıyın, kendinizi keşfedin. Kendi içinizdeki Cenab-ı Allah'ın verdiği o kapasiteyi açığa çıkarın. Onları geliştirin. Otomatik olarak yani sevgi size akacaktır diye düşünüyorum. Bir de sevilmeyi de kabul edin. Ben sevgiyi alamıyormuşum. Yani o kadar bir vakitler böyle bir numara bir insandım. O kadar parmakla gösteriliyordum. O kadar öğretmenken sokaktan geçerken artist sanatçı geçiyormuş gibi herkes parmakla gösteriyordu. Ama ben kendimi sevmediğim için sevgi kanallarım tıkalıydı. Dolayısıyla kabullenemiyordum da. Siz kendinizi sevdikten sonra hakiki sevgiyi fark ediyorsunuz. Bütün bunların başına Cenab-ı Allah'ın bizi sevdiği için yarattığını, bizi bu dünyaya gönderdiğini, sevdiği için bazı böyle dertlerle imtihan ettiğini fark ettiğiniz an zaten başkasından sevgi bekleme gerek kalmıyor. Ya bir de bizim çocukluğumuzda hani köyde doğduk ya, biz Risale-i Nur kültürüyle büyüdük. Babamgil ezbere bilirlerdi. Düşünebiliyor musun? Bizim köyde bir amca vardı. Biz derslere giderdik böyle. Biri okurdu ders yapılırken. Takıldığı zaman o amcam ezbere düzeltirdi. Ezbere yani. Düşünebiliyor musunuz? Bizim köye de üstad gelmiş gitmiş. Dolayısıyla oradaki o manevi atmosferle büyüyünce, sonradan özünü anlayınca, uhuvveti, ihlası bunları fark edince artık maskelere gerek kalmıyor. Hepsini koyuyorsun bir tarafa. Olduğun gibi hayatın devam ediyor. Kendi kendinizi sevdiğinizde işler rayına daha çok giriyor diye düşünüyorum. Gençleri bekleyen tehlikeler nelerdir? Cennete giden yolların dikenli tellerle kaplandığı, cehenneme giden yolların güllerle süslendiği bir dünyada yaşıyoruz. Ben anne babalara hep şunu söylüyorum. Köşe başlarında evlatlarımızı yanlış yola sürüklemek için bekleyen melek yüzlü bir sürü şeytan var. Ve bunlar evlatlarımızı yanlışa sürüklemek için o kadar güler yüzlü davranıyorlar ki.
yanlış bir şey yaptırmak istediklerinde bir kere dener misiniz diyorlar. Bir tadına bak diyorlar ya da bir şey diyorlar. Yani güzel yaklaşıyorlar, güler yüzle yaklaşıyorlar. Biz anne baba olarak güzel değerlerimizi anlatırken surat astığımızda, azarladığımızda, kızdığımızda iletişim kuruyor muyuz zannediyoruz yani. Peygamber Efendimiz sevdirin, nefret ettirmeyin, müjdeleyin, korkutmayın, kolaylaştırın, zorlaştırmayın buyururken biz anne baba olarak evde çocuklarımızı her şeyini zorlaştırdığımızda tehlike olmuyor mu? Bazen bir yerde bir söz okumuştum. Hani eşlerden birinin evden kaçması için ötekinin cazibesi yetmez. Evdekinin de itmesi lazım gibi bir şey okumuştum. Gençlerimiz sokaktakilerle arkadaşlık ediyorlar. Tamam. Diyelim bu kötü bir şey. Peki bizimle aynı ortamda bebekliğinden beri büyüyen bir çocukla biz arkadaşlık kuramıyoruz da hiç tanımadığı biri nasıl kolaylıkla arkadaşlık kuruyor? Ya biz evladımızı hiç mi tanıyamadık? Onun için gençlerimizi bekleyen en büyük tehlike özenti, maneviyatsızlık, hedefsizlik, boşluk, yani ne yapacağını bilmemek, umutsuzluk, yani yapsam da olmaz gibi bir durum çocuklarımızın, gençlerimizin huzurunu çok bozuyor. Elimizden, avucumuzdan kayıp gidiyorlar. Bunu önlemenin yolu çocuklarımızı 0-6 yaşında kişilik o zaman oluşuyor. Bütün huzurla, sevgiyle, maneviyatla, değerlerle donanmış bir şekilde onlara yaklaşmak. Önce kendimizi donatmak, çocukları değil. Allah ahseni takvim diyor. Ben insanı eşrefi mahlukat yarattım buyuruyor. Böyle yarattığı bir insanı biz olup bozma işine eğitim diyoruz zaten. Yani ailede onları eğiteceğiz diye. Çocuk yalan söylemez. Yalan öğrendiyse doğuştan mı getirdi yani? Çocuk tembellik yapmaz. Çocuk bir dili öğrenirken 3 yaşına kadar bir dili öğrenir. Kurs yok, özel ders yok, test yok, bilmem ne yok. Bir dili öğrenirken biz okullarda 18 yıl ikinci bir dili niye öğretemeyiz? Çünkü iletişim kuramıyoruz. Gençleri bekleyen en büyük tehlike iletişimsiz, huzursuz, şefkatsiz aile ortamları, böyle merak uyandırmayan sınıf ortamları, suratı çok gülmeyen öğretmenler, böyle baskıcı yönetimler, okul yönetimleri, disiplin korkusu ve kendini ifade etmekte korku yaşamalarıdır diye düşünüyorum. Evlilik öncesi neler yapılmalı? Bir gün üniversiteye giderken babamla beraber, babam bir araba almıştı o zaman. Ben sürüyordum arabayı. Polis durdurdu, ehliyet dedi. Dedim yok, in aşağı o zaman dedi. Zarar verirsin arabaya. Çarparsın sağa sola. Tampon eğilir, milli servettir. Ne yapayım dedim. Ehliyet alman lazım. Ben 6 ay 7 ay kursa gittim. Bir metal yığınını kaza yapmadan ilerletmek, sürmek için kursa gittim, ehliyet kursuna. Bana motor dersi, direksiyon dersi, araba tamiri, bir sürü şey öğrettiler. Trafik kuralları, işaretleri ne anlama geldi. Biz eşimle evlendik. Birbirimize çemkirdik. Kızım benim ağzımı kapattı. Baba anneme bağırma. Oğlum eşimin ağzını kapattı. Anne babama bağırma. Niye kötü konuşuyorsunuz? Eşimle dedim hadi gezmeye gidelim. El ele tutuşmuşuz. Gidiyoruz. Birbirimize ters ters bakarak şöyle gidiyoruz. Kimse bizi durdurup da evlilik ehliyetiniz var mı diye sormadı. Evlilik öncesi yapılacak en önemli iş bir evlilik ehliyeti oluşturmaktır. Yani kadın beyni nasıl çalışır? Erkek beyni nasıl çalışır? Kadın ruhu nelerden hoşlanır? Erkek ruhu nelerden hoşlanır? İletişim nasıl sağlanır? Kişilik tipleri nelerdir? Yani karakterler nasıldır? Bunları insanlara anlatmak lazım. Erkeğe konuştuğunda veya kadına konuştuğunda ne hisseder? Veya sevgi iletişimi nasıl sağlanır? İnsanlar çoğu birbirini sever ama sevgi ifadede zorluk yaşarlar. İletişim eğitimi, aile içi iletişim eğitimi, kendini sevme, kendini tanıma, kendini olduğu gibi kabul etme eğitimi, olumlu çocuklar yetiştirme eğitimi ve geçmişle barışma eğitimi. Geçmişiyle kavgalı olan insan, annesiyle babasıyla kavgalı olan aynı kavgayı eşine de yansıtabiliyor. Dolayısıyla bu eğitimlerden oluşan bir kurstan geçirdikten sonra evlenmeli insanlar diye düşünüyorum. İşte mesela düğün salonu kiralanıyor. Onlarca para. Aldıkları mobilyalar, taktıkları takılar. Hep el aleme göre. Kaç bilezik takmış, kaç altın takmış, neredeymiş salonu, işte kaç kişi gelmiş, çok kalabalık mıymış, bunlar gelinliğini nereden almış, damatlığını nereden giymiş, gelin arabasını iyi süslemiş mi? Bak böyle dış faktörleri ön plana çıkarmaktan bu çocuklar evlendikleri gün, gençler eve gittiklerinde o lüks eşyaların içinde mutsuz, huzursuz, korku içinde yaşıyorlarsa bunun adına evlilik denmiyor. Dolayısıyla evlenmeden önce gençlerin önce kendilerini sonra karşı cinsi iyi tanıyacakları, onda ne buldukları, onda hani kendi eksiğiyle de yüzleşmiş olabilir onunla. Bir ömür boyu iletişim sürdürülür mü? Aynı o evi, aynı odayı, aynı yatağı paylaşabilir miyim? Duygusuyla hareket ettikleri bir eğitim gerekiyor diye düşünüyorum.
Siyah pantolon hikayenizi anlatır mısınız? Siyah pantolon hikayesini anlatmayacağım. Niye biliyor musun? Çünkü ben onu anlatmıştım yıllar önce. Yani nasıl oldu bilmiyorum. Yani öyle bir anlatmışım ki ben böyle iyi anlatmak için falan da hiç anlatmadım. Ya içimden geldi ve anlattım. Ve bir anda gündeme düştü. Çok çeşitli dillere çevrildi. Dünyanın farklı ülkelerinde seyredildi. Bir anda yani herkes o siyah pantolonla içli dışlı oldu. Yani o samimiyettendi. Televizyonlar o hafta bizim ofise, ben Ankara'da yaşıyorum, adeta kuyruk oldular. Yani bize programa gel, bize programa gel. Ben de bir programa gittim. Orada anlattım. Dediler ki anlat. Dedim ben anlatmam. Çünkü ben anlatmıştım. Yok dediler biz seni bunun için çağırdık. Yani sunucu da bir samimi arkadaşımdı. Sonra ben anlatmayacağım dedim. Reklam arası yaptılar. Yönetmenleri geldi. Çok ısrar ettiler. Ben de anlattım ikinci defa. Ve rahmetli kızımın vefatından da işte 20 gün mü bir ay önceydi. Eve geldim. Kızım böyle üzgün. Eşim böyle durgun. Ne oldu dedim. Baba dedi sen ne zamandan beri samimiyetini bozdun? Anlamadım dedim. Baba dedi insanlar seni niye seviyorlar? Sen çok samimisin dedi. Olduğun gibisin. Ev hallerini anlatırsın. Annemi, işte babaannemi, çekişmelerinizi, her şeyimizi anlatıyorsun. İnsanlar seni olduğun gibi tanıyorlar. Ve samimiyetini çok seviyorlar. Sen hikayeci mi oldun dedi bana. Baba bu ikinci defa anlattığında o samimiyeti görmedim. Ben çok üzüldüm dedim. Hem amcamın ruhuna biraz haksızlık oldu dedi. Baba o zaten YouTube'da her yerde var dedi. İsteyen siyah pantolonu orada seyredebilir. Sana vasiyetimdir dedi vefatından önce. Onu bir daha anlatma. Söz mü dedi? Söz dedim. Emir ben kızıma söz verdim. İşte internet her yerde var. Oradan en doğal halini seyredebilirler. Ben siyah pantolon videomu, olayını ikinci kez anlatmıyorum. Kızıma sözüm var. Hayalhanem hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Türkiye'nin en büyük okullarından biridir Hayalhane. Sınav yok, yazılı yok, mecburiyet yok. Ama 5 milyon takipçisi var. Çeşitli yerlerin 1 milyon, toplasan 7 milyon, 8 milyon takipçisi var. Bu kadar öğrencisi olan bir okul biliyor musunuz? Bunu zoraki seyrettiremezsiniz ki. Gönülle izlerler, defalarca izlerler. İstediği zaman açıp seyrederler. Oradaki konuşmacılara bakıyorum, takip ediyorum, dinliyorum. Ben çok istifade ediyorum. Allah razı olsun ya. Maneviyatsızlığın, inançsızlığın kol gezdiği, ateizmin çoğaldığı, insanların dinden uzaklaştığı, Peygamberimizi tanımadığı bir zamanda Hayalhanem gençlere bütün güzellikleri nakış nakış işlemeye çalışıyor. Tebrik ederim. Allah muvaffak etsin diyorum. Çok çok teşekkür ediyorum.